Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pixel Lab'dan nasıl yazı tipi ekleriz veya nasıl kullanırız veya 3 boyutlu logo nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben 3 tane bir yazı tipi eklemiştim daha önceden. Bunları nasıl Pixel Lab'a ekleyebilirim? Hatta 3 tane değil 4 taneymiş bu arada. Öncelikle bunları bir çıkarıyoruz. Tek tek çıkardıktan sonra ekleme yapacağız. Başka tamam. Hepsini çıkardık arkadaşlar. Şimdi bunları bir klasörle aynı yere kopyalamamız lazım. Örnek bir klasör oluşturun. Onun içine de bütün yazı tiplerini onun içine taşıyabilirsiniz. Ama ben kolaylık olsun diye Pixart font klasörüne kopyalıyorum. Çünkü hem Pixart'ta kullanıyorum hem de Pixel Lab'dan kullanıyorum. Arkadaşlar videoya kısa bir ara veriyoruz. Kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Ayrıca içerikler hakkında bilginiz yoksa tanıtım videosunu veya kanalımdan birkaç videoyu izleyerek içeriklerimi öğrenebilirsiniz. Onu da şöyle yapabiliriz. Buradan Pixart'ın klasörünü bulduktan sonra font klasörüne kopyalıyorum bunları. Şimdi bu bitti. Daha sonra bunlar kaldı. Bunları tek tek yapıyoruz. Ben kolaylık olsun diye böyle yapıyorum. Her iki uygulamada kullanmak için. Siz de böyle yapabilirsiniz. Tamamdır. Kopyalama işlemini bitirdik. Şimdi uygulamamızı açalım. Daha sonra metini seçtikten sonra bir yazı tipine geliyoruz buradan. Ve buradan klasörümüzü seçiyoruz. Mesela buradan hangi klasöre koyarsanız yazı tiplerini o klasörde gözükür. Ben bu klasörü seçiyorum. Ve bütün yazı tiplerini artık kullanabilirim. Klasörde olan. Evet, gelelim uygulamamızı nasıl kullanabiliriz. Arkadaşlar uygulamayı kullanmak basittir. Biraz İngilizce bilmenize de gerek yoktur yani. Öğrenebilirsiniz. Daha önce zaten bayağı bir çizim videoları attım. Onlardan öğrenebilirsiniz. Hadi biz ufak bir yapalım. Nasıl kullanabilirsiniz? Mesela bununla yazıyı ismini ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra klasörü butonuyla da silebilirsiniz. Daha sonra kopyalama yapabilirsiniz böyle. Daha sonra bunu yapıyoruz ama bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Daha önce de kullanmadım. Ama galiba şöyle bir şey, bir dakika. Şimdi ben bunu önce bir rengini bir değiştireyim. Ben bunun rengini bunu yapıyorum. Şimdi ben bunu arka planı aldım mı? Tamam. Bunu şöyle yaparak böyle yaptınız mı? Bunu alırsınız. Böyle yaparsanız da Allah Allah olmadı. Ama ne işe yaradı harbi ben de bilemedim bak. Neyse. Önemli olan yerler. Bununla da pozisyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu benim çok işime yarıyor bu arada. Bununla logo yaparken kesinlikle yanlışlık yapmıyorum. Hani bazen boyutlarını, yerlerini falan çok iyi ayarlayabiliyorum. Burada da ayrıca
şeyi de belirtmişler. Bunu ne kadar gidileceği hakkında bilgiler, sayı rakamlar da verilmiş. Bunu ne kadar ayarlarsanız o kadar gider yani. Mesela 15 yaparsak daha fazla gidiyor. Bunlar yapacağınız çizimin yerini, pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Bunu da daha çok kullanıyorum bu arada. Bunları ortalayabilirsiniz. Ama bu boyuta göre değişir. Mesela şöyle yapsam gördüğünüz gibi böyle oluyor. Boyuta göre değişir. Daha sonra başka ne kaldı? Bugün tekstüre yazıyor. Yani dokuyla da mesela bu yazıya bir doku rengi verebiliriz. Mesela şuradan doku alalım. Ben şunu kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ayrıca şuradan da ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Yani çok güzel bir uygulama. Ben bayağı beğendiğim uygulamalardan bir tanesi. Ama tabii bunlara efektleri yok. Efektleri de ayarlanabilseydi çok güzel olur. Ama bunu amaç zaten yazıyı logoya çevirmek veya çizim yapmak. Hani efekt vermek istiyorsanız bunun için Pixart kullanmanız lazım. Bununla da çevirme yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Daha sonra opaklığı da buradan ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz gibi. Kısacası size kalmış. Bununla da bükme yapabilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi. Böyle yapabilirsiniz. Daha sonra başka bak bununla da yazıya arka plan verebilirsiniz gördüğünüz gibi. İstediğiniz gibi buradan ayarlamaların her şeyini yapabilirsiniz yani. Kısaca size kalmış. Başka bunlara da gölge verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela ben böyle yapabilirim. Daha sonra 3 boyutlu yapabilirsiniz yazıyı. Yani bayağı çok kullanışlı bir uygulama. Daha sonra 3 boyutlu gölge yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Yani bir de yansıtma yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bak böyle yansıtabiliyorsunuz. Yani uygulama bir de bunu da kullanırsanız ayrıca yazıya çok güzel bir renk katıyor. İnanılmaz. Önce ben bunu çok kullanıyorum genellikle. Yani kanalımda mesela 25, 26, 27'ye yakın tasarım videom varsa mutlaka bunu kullanmışımdır. Hani videoların %70'inde bunu kullanmışımdır fark ettiyseniz. Ama kullanılmayacak gibi de değil yani. Daha sonra uygulamamız bu şekildeydi. Şimdi gelelim 3. soruya. Şimdi 3 boyutlu logoyu daha önce de göstermiştim ama şimdi de göstereceğim. 3 boyutlu logo yapmak için 3 boyutlu yani metin seçiyoruz. Daha sonra böyle ama buna önce bir yazı tipi seçelim. Nasıl yapıyoruz? Mesela ben şunu kullanayım. Bunun 3 boyutlusu nasıl olacak? Merak ediyorum. Şu arkasındaki metni silelim. Şimdi buradan 3 boyutlu metni seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan siyahlığını ayarlayabiliriz. Mesela rengi mi olsun kenarlarında yoksa siyahlık mı olsun? Yani gölge diyebiliriz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ve buradan bunun rengi de ayarlayabiliriz ayrıca. Neredeydi bir dakika. Evet bak böyle ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben mavi olsun istiyorum. Bu da gördüğünüz gibi böyle oluyor. Yani buradan rengini böyle ayarlayabilirsiniz. Mesela şu olabilir. Daha sonra buradan pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle olabilir. Böyle olabilir. İstediğiniz gibi yani. Buradan da hani kenarlar var ya şu çizgilerini ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Daha sonra gölgesini arttırabiliyorsunuz. Buna da renkini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde.
Bunlar kısaca size kalmış. Bu da bir de ikinci olan var. Onu da şöyle yapalım bir dakika. Öyle. Şimdi öncelikle seçiyoruz. Yani şuradan nasıl ayarlarsanız öyle olur. Yani iki taraflı da kullanabilirsiniz. Kısaca sizin zevkinize kalmış. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum.